Herkese yeniden merhaba. Bugün sizi farklı bir makyajla karşıladım biliyorum. Peki neden? Çünkü bugün sonunda 1,5 yıl sonra tiyatro oyunumuzu sergileyebildik. Birkaç videomda küçük küçük bahsetmiştim sanırım. Son bir şekilde tiyatro oyunumuzu anlatmak istiyorum aslında ama o kadar uykum var ki arkadaşlar şu an. Oyunun oynandığı gün tahmin edersiniz ki ben makyajımı görün diye video çekeyim dedim. Saat 2'ye geliyor ve ben yani gözüm kapanıyor. Makyajı çıkaracak şeyim bile yok. Yani hiç gücüm bile yok. Böyle de yatamam. Makyajdan dolayı oyunu biraz daha merak etmiş olabilirsiniz. Oyunumuzun adı Tersine Dünya'ydı bu arada. Buraya da görseli koyayım. Normalde bir roman ama tiyatro metnine uyarlanmış. Fakat bizim hocamız oyunu tamamen farklı bir boyuta taşıdı diyebiliriz. Klasik oynandığı gibi Tersine Dünya'yı oynamadık ve ben bundan çok mutluyum açıkçası. Daha karanlık bir dünya yarattık. Daha vamp görüntülerimiz var. Daha koyu kıyafetler, koyu temalar, sert sahnelerimiz var. Güldürmekten çok aslında insanı o gergin tutan, o çok enerjili sahnelere ağırlık verdik. Ve böyle olduğu için de çok mutluyum açıkçası. Bugün mesela hocalarımız düşünmüş, hiç tepki yok. Yani kimse gülmüyor ya da alkış yapmıyor, bir şey yapmıyor gibi şeyler düşünmüşler ve biraz korkmuşlar. Bunun bizi demoralize edeceğini düşünmüşler. Ama tam aksi hiçbiriniz düşük modda değildiniz ve çok yüksek enerjilerde çok iyi bir şekilde oynadınız dediler. Kendi adıma da çok mutlu oldum açıkçası. Oyunumuzu detaylı bir şekilde anlatabilecek miyim gözlerim kapanmadan? Normalde amaç sizi uyutmak. Kendi kendime uyusam ya çok iyi olur ya, bayağı komik bir video olur. Mantıklı da olur. Sadece olay akışı ve şeyleri ne zaman neyi anlatayım hiçbir düzen yok kafamda şu an. Gözlerim kapanıyor. Sadece makyajımı görün diye şu an videoyu açtım. Çünkü ben makyajı bir daha yapamam. Size oyunda nasıl göründüğümü nasıl gösterecektim değil mi? Bu çiçek de bu arada canım arkadaşlarımın oyun sonu bana verdiği çiçek. Bunu da hiç beklemiyordum açıkçası. Çok mutlu oldum. O yüzden burada da dursun istedim. İnşallah çok haşır huşur olmamıştır. Ne diyordum ben en son? Tersine Dünya'nın konusu aslında en basit anlamıyla şu: kadınlar erkek gibi, erkekler kadın gibi davranıyor. Kitap daha klasik bir şey olduğu için şöyle şeyler var işte: erkekler çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor, ev hayatında daha baskınlar. Kadınlarsa iş hayatındalar, sürekli onların bir baskınlığını görüyoruz. Erkeklere laf atıyorlar. Bizim oyunumuzda da tabii ki böyle şeyler var ama yani çamaşır yıkayan erkekler yok. Biz daha çok oyun boyunca erkek oyunculara biraz tacizde bulunuyoruz. Böyle söylemem de çok doğru olmamakla birlikte yani onları biraz ezdiğimiz, üstünü kurduğumuz, mesela ben patron olarak işe alırken onu işe almak yerine evime vali olarak alıyorum farklı bir amaç uğruna. Fabrikamdaki kadınlar erkeklere sulanıyor. Muhasebeci Hayriye'miz mesela benden önce Süleyman'a, baş karakterlerden Süleyman'a atılıyor falan. Oyunumuzdaki bütün kadınlar erkeklerin hayatlarını
saygı duymayıp o sınırları çok fazla ihlal ederek tacizde bulunuyorlar. Bugünümüzde her zaman böyle mi? Erkekler tarafından buna mı maruz kalıyoruz? Bu çok farklı bir konu ama aslında temelde verdiğimiz mesaj şu: ne öyle olmalı ne de böyle. Ne erkek egemen bir toplum olup iş hayatında kadınlara baskınlık kurulsun, taciz edilsin, kadınlar daha az maaşla çalıştırılsın ya da evde sadece ev işleriyle, çocuklarla uğraşsın ve erkekler de eve ekmek getirsin. Ne buna katılıyoruz ne de tam tersi bir şekilde kadınların erkeklere taciz ettiği, onları domine etmeye çalıştığı, sürekli üstünlük kurduğu ve aynı şeyleri onlara yaptığı bir dünyayı savunuyoruz. Aslında önemli olan insan olabilmek, gerçek bir insan olabilmeyi, kendi değerlerini oluşturup bu değerler doğrultusunda hayatını yaşayabilecek sağlıklı bireylerin olmasını savunuyoruz. Bu oyunu geleneksel bir yerden değil de biraz da günümüze uyarlayarak yapıyoruz. Mesela oyunumuzda yapay zeka var. Karnım guruldayacak da onu bekliyorum. Çok açım ya. Bak, geçen videoda da çok açtım. Ne yiyebilirim ki? Neyse. Mesela ilk girdiğimizde ya da şöyle söyleyeyim. Yapay zekayı da kullanıyoruz. Aslında günümüz, yani aslında eski olan bir oyunu biraz da modernize ederek farklı bir şekilde, farklı bir bakış açısıyla ve komedi unsurundan çok daha düşündürmeye ve insanlarda bir şok etkisi yaratmaya yönelten o noktalara parmak basmayı amaçlıyoruz. Ve bence bunu da başardık diye düşünüyorum. Bugün aldığımız geri dönüşlerden anladığım kadarıyla hocamıza da böyle geri dönüşler olmuş. Ki bu zaten onun fikriydi, yani kendisi çok yaratıcı bir kadın bence. Harika bir dünya kurdu. Ben bu oyunun içinde bulunduğum için açıkçası çok mutluyum. Süreç biraz uzun sürdü evet, ama yani onun da aslında benim için kendi hayatımda başka bir anlamı var. Yine başladı bu kız soyut şeyler söylemeye, her şeyi hayatta bir şeye bağdaştırmaya diyeceksiniz. O yüzden oraya hiç girmeyeyim. Sadece oyunu anlatmaya çalışayım. Bulunduğumuz sahne çok iyi değildi. Kapıda mesela tiyatrocuların fotoğrafı var. Tiyatro salonu ama biraz sözde, yani anladınız mı? Daha çok nikah kıyılıyor maalesef. Oturma düzeni de, ışıklar da, sesin, salondaki ulaşımı da gerçekten çok kötüydü. Ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Platformlar ekledik. Yani 3 kat oluşturduk. Sahnenin iki tarafında da 1, 2, yani toplam 3 katmış gibi gözüken platformlar vardı. Hem insanlar bizi görebilsin diye hem de bence oyunumuza çok güzel bir hava kattı. Bizim mizansenlerimiz için de çok iyi oldu diye düşünüyorum. Oyun şöyle başlıyor. Yapay zeka 10 dakika kala işte oyunumuz başlamak üzeredir. Bir kadın yapay zeka sesi söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Biraz da komik şeyler var. 5 dakika anonsu geliyor. Sonra da oyunumuz başlıyor diyor yapay zeka. Ve biz yürümeye başlıyoruz ama hepimiz robotik bir şekildeyiz. Hiç normal rolümüzde değil. Yani normal kendi rollerimiz değiliz. Tamamen bir robot gibiyiz ve öyle hareket ediyoruz. Bu arada bu platformların arkasında oturuyoruz. Hepimizin siyah bir sandalyesi var. Onu da belirteyim. Sahneye giriyoruz. Platformların farklı bölgelerine oturuyoruz ve müzik başlıyor. Müzikten sonra da yani buraları detaylı anlatmam pek mümkün değil. Oyunun tamamı elimde yok. Sanırım çekilmiş ama hocamız bize verir mi bilmiyorum. Hiç
platformun farklı yerlerinde ve sonra müzik başlayınca, bu arada robot gibi oturuyoruz, yani sıfır mimik. Müziğin belli bir süresinde içimizden sayıyoruz. Mesela 16. saniyesinde, saniye değil de işte 16. bir şeyinde ayağa kalkıyoruz birden ve harekete başlıyoruz. Çok eğlenceli. Sonra bir şeyler oluyor ve dansa geçiyoruz. Herkes platformun bir köşesinde oluyor şöyle. Tık tık tık. 2 kişi de ortada oluyor. Erkekler, zaten 2 erkeğimiz var. Daha çok kadınların olduğu bir oyun. Sonra dansımız var. Hem girişte hem de sonda dans ediyoruz. Aslında danslarımız oyuna çok güzel bir hava katıyor bence. Tek bir sorun var. Tek bir sorun var. Senkronize olmada çok iyi değildik. Yine elimizden geleni yaptık ve çok kötü değildi bence ama yani %100 aynı hareketleri aynı anda yapamadık. Olsun. Yine de bence güzel bir oyundu. Ben öyle hissediyorum. En azından mutluyum oyundan. Danstan sonra herkes sandalyesinin yerine geçiyor ve bir noktada başrol oyuncumuz Leyla, yani Çağla bebeğim. Bu arada tiyatrodaki bazı arkadaşlarım kanalımı biliyor. Ben söylememiştim ama onlar beni buldular. O yüzden buradan Çağla ve Yağmur'a sevgilerimi yolluyorum. Aşklarımı. Sonra ne diyordum, Çağla? Kes müziği kes diyor ve oyunumuz başlıyor. Oyundaki mekan isimlerini ben söylüyordum. Buna da 2-3 gün önce karar verdik ve ben oyunun akışını tam olarak bilmediğim için biraz panikledim. Çünkü hep bölüm bölüm çalışıyorduk. Yani baştan sona çok akıtmamıştık. Çok az, yani hiç akıtmamıştık aslında. O yüzden %100 keskin bir şekilde bilmiyordum hangi sahneden sonra hangisi geliyor. Ve bütün sorumluluk da sizde olduğu için, yani arkadaşlarıma kötü etkileyecek bir şey yapmaktan çok korktum. O yüzden kendi rollerimi unutmayı bırakıp en çok ona çalıştım diyebilirim. İşte herhangi bir mahalle, herhangi bir baş gardiyan odası, herhangi bir hapishane avlusu. Bu arada neden herhangi bir? Çünkü dediğim gibi çok farklı bir dünya yarattık ve burada mekanın, zamanın, işte din olup olmadığının, bu evrenin neresi olup olmadığının izleri yok. O yüzden mekanların başında da hep herhangi bir cümlesi kullandık. Herhangi bir bakkal, herhangi bir fabrika, herhangi bir işte mahalle, herhangi bir karakol gibi şeyler söylüyorum. Onların yerini unutmamayı hedefliyordum. En büyük isteğim buydu ve çok şükür hiçbirini unutmadım gerçekten. Çok rahatladım yani. Şimdi çünkü kendi rolünü unutursan kendin için üzüleceksin ama oyunla ilgili bir şey kaçırırsan bu arkadaşlarına da kötü etkiler diye bilmiyorum, biraz korktum açıkçası. Neyse ki bir şey olmadı. Sonra işte pıtı 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 her şeyi oynuyoruz. Tada işte bitti. Başta uzun uzun anlatıp sonunu hiç anlatmam. Tek tek sahne anlatmam pek mümkün değil tabii ki ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Süleyman ve Leyla karakterlerimiz evliler ve Leyla bitirim Leyla olarak biliniyor. 3 kağıt yapıyor insanlara, kağıtlar açıyor, onları kandırıyor, oradan para kazanıyor ve oyunumuzdaki birçok kadın gibi kendisi de çok çapkın ve kocasını aldatıyor. Geceleri çok içiyor ve sarhoş olup mahalleye gelip olay çıkarıyor, arıza çıkarıyor. Ben baş bekçi olarak arıza çıkardığında olaylara müdahale ediyorum. Bir bekçi var Fethi ama o başa çıkamıyor ve benim girmem gerekiyor, yani oyuna göre. En sonunda da zaten Leyla, yani bütün bu yaptıklarından sonra karakola gidiyor ve hapishaneye düşüyor. Tabii o
hapishaneye düşünce evdeki kocası da, yani bulaşık yıkayan, çamaşır yıkayan, bebeğe bakan, çalışmayan o Süleyman da, o ev hanımı Süleyman da ne yapacağını bilemiyor, şaşırıyor kalıyor ve bu arada aldattığını bile bile karısını çok seviyor ve o benim küçük tanrım değil mi diyor. Benim en sevdiğim repliklerden biri, çok komik buluyorum. Hep onun peşinden, lütfen bekçiler, lütfen polis hanım, işte onu hapishaneye atmayın, ben ne yapacağım, bana kim bakacak, çoluğumu çocuğumu harcayın gibi şeyler söylüyor. Yani aslında erkekler hep tam bir ev hanımı rolünde. Ve sonra hapishaneye girince Leyla, Süleyman da işte benim fabrikama geliyor ve iş arıyor, mecburen çalışmak zorunda kalıyor. Tabii ki benim fabrikada kurt gibi karıların, sırnaşık kızların olduğu bir yer. Başta da ben. Ben onu mesela o fabrikada o kızlara bırakmıyorum bile. Evime vali olarak alıyorum şu cümleleri söyleyerek. Canım, sen de bütün gün benim işlerle uğraşırsın. Benimle çalışmak keyiflidir. Çalışmanla beni memnun edersin ha. Yani niyetimin ve amacımın ne olduğunu anladınız mı? Süleyman böyle hallere düşüyor maalesef. Fakat sonra ben Süleyman'la da yetinmiyorum. Çünkü Süleyman'ın bacanak mı oluyordu, kayınço mu, özür dilerim. Yani Leyla'nın erkek kardeşi var ve o bu duruma müdahale ediyor. Diyor ki Süleyman, sen boş ver diyor fabrikadaki kadını, ben seni kurtaracağım diyor. Serdar, ben patron karıyım, biraz da yaşım var diye benim parama çökmek için canım Süleyman'ımı alıyor benden. Onunla beraber takılıyorum ben artık. Neyse ki işime gelir daha genç ayol falan. Yani ben böyle bir karakterim. Neyse işte Leyla hapishaneye girince erkek kardeşi ve kocasının düştüğü hal biraz böyle oluyor. Tüm bu süreçte tabii ki Süleyman birçok kadın tarafından, gerek polis, gerek baş gardiyan, gerek bakkaldaki kadın, yaşlı Nuriye'den bile, yani herkesten tacize uğruyor. Karısı hapise düştüğü için herkes onun üstüne atılıyor falan, böyle bir durumda. Sonra hapishaneye girdikten sonra Leyla bir süre sonra çıkıyor ve öğreniyor ki erkek kardeşi neler yapmış patron karıyla para için. Süleyman da hapishaneye uğramamaya başlamış, Serdar'ın yolundan gitmeye biraz başlamış gibi oluyor ve Leyla hapishaneden çıktıktan sonra eşinin ve erkek kardeşinin neler yaptığını öğreniyor ve çıldırıyor tabii ki. Bu arada kendisi de asla şey değil, yani ben içeri girdim siz neler peşine düştünüz diyor, ama kendisi de genel evde erkeklerle takılıyor ve Süleyman'ı bırakıp genel evdeki o adamla evlenmek istiyor falan. Oyunumuzdaki kadınların çoğu çok çapkın ve erkeklere çok düşkün diyebilirim. Evet, makyajımı da gösterdim mi ben yakından? Neyse, en son göstereyim. Ne diyordum? İşte çıkınca öğreniyor neler
bir şey. Birçok kurs daha kısa ve düzenli bir şekilde ilerliyor olabilir. Tiyatro biraz daha esnekti. Onun dışında ne söylemek istiyorum? Bir de arkadaki sandalyelerde de yine robot gibi oturuyoruz oyun boyunca ve hiç hareket etmiyoruz. Sadece belli bir yere odaklanıp oraya bakıyoruz. Eşyalarımızı giymemiz gerektiğinde de robotik hareketlerle bunları yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ben bunu da çok sevdim açıkçası, yani biraz zor olur mu diye düşündüm ama bence bütün oyun boyunca orada oturup bir şey kilitlenmek de güzeldi. İşte böyle. Başka ne söylesem bilmiyorum. Tiyatro neden yapmak istediğim gibi bir yere girsem mi bilmiyorum. O, o konuya girsem mi bilmiyorum. Şu an çok uykum var bunun için. Yani oyuncu olmayı düşünmüyorum ya da bunu bir meslek olarak yapmayı düşünmüyorum ama daha çok kendimi aşmak için katıldığım bir yerde bu kurs ve 11.11'de kursun başvuru tarihi ya da sınav tarihi sanırım, pardon, 11.11'de, yani 11 Kasım'dı ve ben bunun doğru bir işaret olduğunu düşünmüştüm. Biliyorsunuz işaretleri takip ederim. Kendimi aşmam, daha çok ön planda olmak ve kendimi görünür kılmak adına böyle bir hamle yapmak istemiştim. Bunu da aslında biraz şu yüzden yapmıştım. Numeroloji analizimde yani geçmiş yaşamlar konusu biraz karışık ve inanıp inanmadığım konusunda da şu an kesin bir şey söylemiyorum ama inandığım dönemler olmuştu ve bana analizimi yazan hocam şöyle demişti: sen geçmiş yaşamlarda geri planda durmuşsun, öyle bir rolün varmış, şimdi bu hayat yolunda daha ön planda olman gerekiyor, daha sahnenin arkasında değil de önünde olman gerekiyor. Bu tabii ki tiyatro için değil, hayatın yani genel olarak tabii ki sahnenin önünde olman gerekiyor demişti. Ben de bu yüzden biraz kendimi açıkçası aşmak istediğimden böyle bir şeyin içine attım ve bence çok da iyi oldu. Zaten içimden yapmak da geliyordu bu arada. Üniversitede de hazırlık yılında yine tiyatro yapmıştım ve çok keyifliydi o da. Tekrar yapmam gerektiğini hissettim. Ne kadar yani aslında bu kanalı açmam ya da Instagram hesabımda tamamen biraz görünür olmakla ilgili, bu hayatta biraz daha sahne önünde olmaya çalışmamla ilgili bir şey, kendi varlığımı göstermemle ilgili bir şey. Ama bu farklı bir yerden değil, yani görünür olmaktan kastım ünlü olmak, çok izlenmek ya da işte böyle bir yerden değil. Bu görünür olmak. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Daha etkin bir rol oynamak, daha izleyici bir konumda değil de hayatta aktif olabilmek ve bu kursta sonuçta duyguları, hareketleri, hayatı en iyi anlatan şey diye düşünmüştüm. Tabii ki sadece bununla olmaz. Hayattaki her alanda bunu göstermek, aktif olmak, harekete geçmek, cesur olmak gerekir bence. Tiyatronun da buna yardımcı olacağını düşünmüştüm. Bilmiyorum oldu mu? Bilmiyorum şu an hayatımın hangi noktasında, hangi evresindeyim ama bugün bunları düşünmek için çok geç bir saat. Onu sonraya bırakacağım. Dedim ya, 1,5 yıl sürdü ve bence bunun benim için de bir anlamı var. Öyle işte. Bunları ben sonra düşünüp analiz etmeye çalışacağım. Şimdi saat 3.30
Şimdi gözlüğümü çıkartıp biraz yakından göstereyim. Bu arada yani daha siyahtı, bunlar bozuldu. Şuralar